2024 yılına okyanus ve denizlerden bakış. Dünya jeopolitik hesaplaşma dönemine girmiştir. 2024 yılı bu süreçte son 80 yılın belki de en kanlı ve acımasız gelişmelerine sahne olmuştur. Önümüzdeki dönem jeopolitik kapışma döneminin devrimsel değişikliklerine sahne olacaktır. Neoliberal ekonomik modelin 2008 sonrası çökmesi kadar Çin'in ekonomik deve dönüşürken okyanusa çıkması ile Rusya'nın Ukrayna cephesinde Amerika Birleşik Devletleri ve NATO karşısında geri adım atmaması bu sürecin asıl belirleyicileri olmuştur. Jeopolitik ve jeoekonomik dalgalanmalar büyük bir aradan sonra rezonans evresine girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kenar kuşak jeopolitiğinin dayatmaları, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin son 3 yılda sağladığı olağanüstü lojistik ve finansal desteğine rağmen Ukrayna'da gerilemektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmayan İsrail jeopolitiği ise Suriye'de örneklendiği üzere ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu cihatçı terör çeteleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e sağladığı muazzam siyasi, hukuki ve lojistik destek sayesinde ilerlemektedir. Küreselleşme, neoliberalizm, tek kutupluluk dünyası artık sona ermektedir. 2025 yılına böylesi bir konjonktürde giriyoruz. 2024 yılında okyanus ve denizleri ilgilendiren gelişmelere baktığımızda karşımıza karada yaşananlara benzer bir tablo çıkıyor. 2024 yılı gerek deniz jeopolitik, gerekse jeoekonomi ve denizcilik gücü perspektiflerinde devrimsel yeniliklere, olaylara ve gelişmelere sahne oldu. Buzlar eridikçe hegemon deniz jeopolitiği yara alıyor. Jeopolitik perspektifte baktığımızda en önemli gelişme şüphesiz Arktik Okyanusu'ndaki Kuzey Deniz Rotası'nın açılması oldu. Panama bayraklı buz sınıfı olmayan ve 5000 konteyner taşıyan 294 metre uzunluğundaki Flying Fish 1 isimli Panamax sınıfı konteyner gemisi Rusya St. Petersburg'dan hareketinden 3 haftadan kısa bir süre sonra 25 Eylül 2024 günü Çin, Şangay'a vardı. 8.000 millik bu sefer sırasında gemi sürekli olarak ortalama 16 mil süratini korudu ve en önemlisi Rusya'ya ait buzkıran gemisine ihtiyaç duymadı. Böylece Rusya sadece kıtaları birleştiren en kısa deniz ulaştırma rotasını dünya deniz ticaret sistemine ispat etmiş olmadı. Aynı zamanda dünya tarihinin son 200 yılında Anglo-Sakson deniz hegemonyasının egemen olduğu deniz ulaştırma rotalarında ilk kez kendi kontrolüne tabi bir deniz ulaştırma rotasına sahip oldu. Savaş zamanı bu ulaştırma rotasının okyanus güçleri tarafından diğer bölgelerde ablukaya uğrayacak Asya güçlerine çok büyük katkı sağlayacağı açıktır. Bu devrimi gerçekleştiren süreç sırasında Amerika Birleşik Devletleri liderliğinden kaçınılmaz karşı hamleler geldi. Birincisi, İsveç ve Finlandiya'nın süratle NATO'ya alınması, İkincisi, Norveç'in Arktik Okyanusu kıyıdaşı olarak Amerikan askeri ileri üssüne dönüştürülmesi oldu. Bu kapsamda 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak olan yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Arktik Okyanusu'nda Rusya'dan sonra en uzun kıyı şeridine sahip Kanada'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti yapmak istemesiyle Danimarka'ya bağlı Arktik Okyanusu'na giriş ve çıkışı kontrol eden Grönland'ı satın almak istemesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arktik Okyanusu'ndaki jeopolitik hedefleri ve kenar kuşak jeopolitiği çerçevesinde değerlendirilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın kendi kontrolü dışında Çin'e savaş zamanı destek sağlayabilecek bir deniz ulaştırma rotasına tahammül etmeyeceği bir gerçektir. Ancak buna engel olabilmesi son derece güçtür. Zira Arktik'te durum ve kuvvet üstünlüğü açık ara Rusya'dadır. Diğer yandan Çin, Rusya-Ukrayna savaşından sonra Arktik bölgede Rusya ile işbirliğini hızla geliştirdi. Örneğin Alaska kıyılarında Rus ve Çin bombardıman uçakları zaman zaman ortaklaşa devriye faaliyeti icra ediyorlar. Benzer şekilde Bering Boğazı'ndan geçen Çin ve Rus sahil güvenlik gemileri her sene belli zamanlarda Arktik sularında ortak tatbikat ve karakollar icra ediyorlar.
Çin kendisini yakın Arktik devleti olarak tanımlıyor. Bölgede sadece jeopolitik çıkarları yok. Rusya ile başta enerji ve nadir metaller olmak üzere ortak pek çok yatırımları mevcut. Husilerin görünmeyen deniz gücü. İkinci gelişme şüphesiz Batılıların direnç ekseni olarak tanımladığı, kendi iradelerine karşı çıkan ve en önemlisi İsrail'e düşmanlık besleyen devletler ve devlet dışı aktörlerin İsrail ve İsrail yanlısı deniz ticaret filolarına oluşturduğu denizdeki asimetrik risk ve tehditleri içeriyor. Bu kapsamda gerek Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, gerekse İsrail tarafından sayısız hava ve füze saldırılarına maruz kalsalar da Kızıldeniz ve Bab-el-Mendeb Boğazı'nda tipik giriş önleme ve alan yasaklama taktikleri uygulayan Yemenli Husilerin tehdidi devam etmektedir. Bu durum gerçekte teknolojik olanakların asimetrik etki yaratacak şekilde kullanılması ile patlayıcı madde yayılmasının kontrol dışına çıkmasının bir sonucudur. Bu durum teknoloji transferi veya askeri yardım alarak büyük güçler rekabet döneminde devlet dışı aktörlerin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Suriye'den uzaklaşan Rusya. 2024 yılının en önemli gelişmelerinden birisi şüphesiz Suriye'de rejimin liderlerinin başına Amerika Birleşik Devletleri tarafından ödül koyulduğu cihatçı bir çete tarafından değiştirilmesi oldu. Bu gelişme paralelinde Suriye'deki Esad rejiminin çökmesinden sonra Rusya'nın Tartus deniz üssü ve Hümeymim hava üssünden uzaklaşıyor olması Doğu Akdeniz dengeleri açısından önemlidir. Her ne kadar yeni rejim Rusya'dan resmen her iki üssü terk etmesini istememiş olsa da Rusya'nın bu üslerdeki askeri yığınağını Libya'ya naklettiği medyada yer alan haberler arasında. Bu çerçevede Amerikalı neokonların ve deniz stratejistlerinin kenar kuşak jeopolitiği çerçevesinde Rusya'nın Süveyş kanalına son derece yakın bir mevkide üslenmesine izin vermesi ve rejime baskı yapmaması beklenemez. Sualtı kabloları ve boru hatları. 2024 yılında yaşanan önemli deniz olaylarından birisi de 17 Kasım 2024 tarihinde İsveç'e ait Gotland adası ile Litvanya arasındaki deniz dibi muhabere kablosunun kesilmiş olmasıdır. Bu olayı NATO çevreleri, Rusya ve hatta bölgede bulunan Çin ticaret gemisinin sabotajına bağlamakta gecikmediler. Ancak 2022 yılında Almanya'nın kuzey akım doğalgaz boru hatlarını Amerika Birleşik Devletleri, Alman, Norveç ve Danimarka istihbaratı ve deniz komandoları marifetiyle patlattıkları iddia edilen Batı çevrelerinin söz konusu suçlamaları CNN ve New York Times gibi neokon yayın organları dışında dikkate alınmadı. Benzer bir durum 2024 Şubat ayında Bab-el-Mendeb Boğazı'nda yaşandı. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan internet deniz dibi kablosu hasar gördü. Hindistan ve Körfez devletlerinde ciddi sorunlar yaşandı. Başlangıçta suçlu taraf Husiler olarak gösterildiyse de daha sonra hasara trol çeken bir balıkçı gemisinin neden olduğu anlaşıldı. Dünyada her sene kabaca 100 deniz dibi kablo hasar olayı yaşanıyor. Bunların %40'ı balıkçılar, %16'sı gemi demiri, %5'i deprem ve %5'i de üçüncü tarafların verdiği hasar olarak kayıtlara geçmiş durumda. Ancak savaş durumunda şüphesiz bu kablolara saldırılar kaçınılmaz olacaktır. Barış ve gerginlik döneminde söz konusu kablolar tüm tarafların ortak çıkarına iş gördüklerinden aktif saldırılardan ziyade keşif, yer tespiti, bazı durumlarda kablolar üzerinden muhabere istihbaratı maksadıyla faaliyet gösterildiği biliniyor. Önümüzdeki dönemde deniz dibi harbi kapsamında kritik deniz dibi altyapılarının korunması ya da imha edilmesi, deniz savaşının önemli cephelerinden birisi olmaya devam edecektir. Çin ve Batı Pasifik dengesi. 2025'e girerken Amerika Birleşik Devletleri ve Çin rekabetinin 2027-2028 yılında silahlı çatışma aşamasına gelebileceği Amerika Birleşik Devletleri'nin 30. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Liza Franchetti'nin hazırladığı donanma için yol haritası dokümanında açıklandı.
Batı Pasifik Okyanusu'nda deniz harbinde durum üstünlüğü Çin'e geçmiş görünüyor. Bunun asıl nedeni sadece donanma ve hava güçleri arasında Çin lehine olan sayısal üstünlük değil. Çin'in donanmasını 30 yıl gibi kısa bir süre içinde savunmadan taarruzi stratejik dönüşüme geçiren etkenlerin başında gemi inşa kapasitesi geliyor. Bu kapasitesi donanma ve ticaret gemileriyle insansız deniz araçları alanında her geçen gün gelişmektedir. Çin bugün 48'i dizel elektrik, 65 denizaltı ve 395 su üstü savaş gemisine sahip. Donanmanın 2030 yılında 85 denizaltı ve 435 su üstü gemisine sahip olması planlanıyor. Çin, bugün için dünyadaki tüm yeni ticaret gemisi siparişlerinin %64,7'sini kontrol ediyor. Bu gelişmeler paralelinde 2024 yılı içinde Amerikan Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı, Çin'in ticaret gemisi inşa kapasitesinin Amerika Birleşik Devletleri'nden 232 kat daha fazla olduğunu açıkladı. Benzer bir yorumu Amerikan Donanma Bakanı Del Toro yaptı. Çin, bir yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 yılda ürettiği gemiyi üretebiliyor. Bugün Çin, gemi inşa alanında Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'nda başardığı performansa benzer başarıyı sağlamış durumda. Bu gelişme donanmaya da yansıyor. Çin, savaş gemilerinin makinelerini, elektronik sistemlerini ve silahlarını dışa bağımlı olmadan inşa etmektedir. 2010 sonrası Çin'in 6 nükleer balistik füze denizaltısı ile 6 nükleer saldırı denizaltısı inşa edebilmesi bu kapasitenin en önemli örneğini teşkil ediyor. Çin'de sadece Devlet Gemi İnşa Şirketi CSSC'de 2023 yılı itibariyle yaklaşık 200 bin kişi çalışıyordu. Geri kalan 1100 tersanede çalışanlar dikkate alınırsa Çin'de gemi inşa sektöründe yarım milyondan fazla işçi istihdam ediliyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Çin'le 2027-2028 çatışma senaryosuna göre Batı Pasifik'te yığınaklanma, üslenme ve harekat ortamının şekillendirilmesi faaliyetlerine her seviyede devam ediyor. Japonya'da 85 ayrı kara, deniz ve hava üssünde 53.700 Amerika Birleşik Devletleri askeri personeli bulunurken, Güney Kore'de 70 ayrı üste 25.400 Amerika Birleşik Devletleri askeri bulunuyor. Sömürgesi olan Guam'a 2024 içinde sürekli olarak nükleer saldırı denizaltısı konuşlandırmaya başladı. Japonya Okinawa'da bulunan 2000 deniz piyadesini Guam'a naklediyor. Bu adanın Çin'e en yakın Amerikan toprağı olduğunu hatırlatalım. Ayrıca Guam'a balistik füze savunması için Aegis sistemi kuruyor. Tayvan'a silah satışı ve Tayvan Silahlı Kuvvetleri'ni eğitmeye yönelik programlar artırıldı. Filipinler'de mevcut 5 Amerikan üssüne ilaveten 4 yeni üsse daha konuşlanma ve yığınaklanma hakkı verildi. Ayrıca bu ülkeye Çin'in işlerini vuracak Amerikan füze sistemleriyle gemiye karşı kullanılacak füze sistemlerinin konuşlandırılması gerçekleştiriliyor. Avustralya ile AUKUS çerçevesinde ortak nükleer saldırı denizaltı inşa projesi ağır da olsa yürüyor. Darwin'de 2500 Amerikan deniz piyadesi konuşlandırılmış durumda. Papua Yeni Gine'de hava meydanları ve limanların kullanımı Amerika Birleşik Devletleri'ne açılmış durumda. Fiji hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'ne adada üslenme ve yığınaklanma izni verdi. 2025 yılında bu faaliyetler çok daha yoğunluk kazanacaktır. 2025 ve devam edecek cinnet dönemi. Küresel düzende istikrar, dünya çapında kabul gören egemen bir devletin kayıtsız şartsız liderliğinde idame edilir. 1945 sonrasında bu hegemon Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Eğer küresel lider yozlaşır, güç tuzağına düşer ve küresel uzlaşmaya kendisi tehdit haline gelirse, yükselen güçler bu egemenliğe meydan okur. Özellikle 2001 sonrası Amerika Birleşik Devletleri bu konuma düştü. Hegemon çöküşe geçince dengeler alt üst olur. 2019 yılında büyük güçler rekabet dönemi başladı. Böylece çatışma ve istikrarsızlık dinamikleri
her yerde belirgin hale geldi. Çöken hegemon yani Amerika Birleşik Devletleri gücünü korumak ve dünya liderliğine devam etmek için her şeyi göze alır. Buna nükleer savaş bile dahildir. 1991 yılında nükleer kıyamet saati tarihin en güvenli dönemindeydi. O yıllarda kıyamete 17 dakika vardı. Bugün nükleer kıyamete 90 saniye kalmış durumda. Nasıl oldu da Amerika Birleşik Devletleri başkanları nükleer kıyamet riskini son 34 yılda 17 dakikadan 90 saniyeye getirebildi? Bugün Ukrayna'da ve Orta Doğu'da devam eden savaşlarla her hafta Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaratılan yeni krizler ve rejim değişikliği çabaları bu sorunun cevabıdır. Bu savaşlar ve krizlerin yaratılmasının kök nedeni Çin ve Rusya'nın gerileyen ancak savaşlara bel bağlayan hegemonun dayatmalarına meydan okumasıdır. Sonuçta hegemon konumundan gönüllü şekilde vazgeçmeyeceğinden mevcut krizler daha da büyüyecek ve nihai hesaplaşmaya gidilecektir. İsrail faktörü. Mevcut karmaşanın bir diğer nedeni de 1970'lerden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılmaz parçası olan İsrail'in kendi çevresinde önce güvenlik kuşağı yaratıp daha sonra Nil'den Fırat'a kadar olan topraklarda 2700 yıl öncesinin teolojik hayalini gerçekleştirmek istemesidir. İsrail 1948'de kurulduğunda sosyalist bir devlet idi. Bugün tamamen dinci ve genişlemeci bir devlete dönüşmüştür. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki dış politikasını yönetebilmeyi ve şekillendirmeyi başarabilmiş bir devlettir. Amerika Birleşik Devletleri neokonlarının Netanyahu ile ortak hazırlamış olduğu Filistin devletini reddeden 1995 tarihli Clean Break raporu bu konuda en güçlü kanıttır. Soğuk Savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri bu çerçevede 6 ülkenin haritasını ya da rejimini değiştirmiştir. Bunu İsrail ve NATO ile ortak bir şekilde yapmıştır. Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Sudan ve Somali doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail jeopolitik çıkarlarına göre şekillendirilmiş, sonuçta yüz binlerin ölümüne neden olacak askeri müdahalelere, iç savaşlara ve karmaşaya mahkum edilmişlerdir. Ne acıdır ki Türkiye'de 2002 sonrası bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri yanında aktif rol almıştır. Neokonların ve İsrail'in 8 Aralık 2024 Suriye zaferinden sonra sıraya İran koyulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve karmaşa yaratma potansiyeli. Amerika Birleşik Devletleri sarmalına girdiği gerileme ve çökme döneminde elindeki tüm güç unsurları ile deniz ulaştırmasının stratejik düğüm noktaları, su, gıda ve enerji kaynaklarının kontrolü için küresel çapta mücadelesini sürdürmektedir. Amaç, büyük hesaplaşma dönemine girildiğinde rakipler üzerinde ekonomik, askeri ve teknolojik alanlarda durum üstünlüğüne sahip olabilmektir. Bu amaç için yaratılacak küçük krizler, vekalet savaşları, iç savaşlar ve rejim krizleri üzerinden rakiplerin gücünü kanserleştirmek ve eritmek hedeflenir. Amerika Birleşik Devletleri 1945 sonrası sahip olduğu yumuşak gücü de bu amaçla özellikle uluslararası sistemi kendi tarafına çekmek için kullanmaktadır. Bu amaçla müesses nizamın medyası üzerinden insan hakları, demokrasi, serbest piyasa ekonomisi, küreselleşme ve kural temelli dünya düzeni gibi kavramlar dünya kamuoyunu yanıltmak için en çok kullandıkları kavramlardır. Bu kavramlar üzerinden Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Filistin, Lübnan, Sudan, Somali'de askeri müdahaleler, iç savaşlar, harita değişiklikleri gerçekleştirildi. Türkiye gibi ülkelerde FETÖ tipi CIA, MI6, BND ve Mossad bağlantılı örgütlerle önce kumpas davalar, sonra da fiili darbe girişimleri tertiplendi. Geride yüz binlerce ölü, devam eden iç savaşlar ve kanserleşmiş rejim sorunları yaratıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve gerileyen itibarı. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in huzuru ve kendi liderliğinin devamı için
dünyanın geri kalanını ateşe atmaktan asla çekinmedi. Ancak bugün yeni bir dünya kuruldu. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin her alanda mutlak hakimiyeti söz konusu değil. Çok kutuplu dünya sistemi etkisini ve varlığını her alanda hissettiriyor. Batı'nın örgütlü ve kaba askeri gücünün demokrasi ve insan hakları ya da kural temelli dünya düzeni mantraları ile kullanım etkinliği her geçen gün azalıyor. İsrail'in soykırımlarına kayıtsız şartsız destek vermesi Amerika Birleşik Devletleri'nin itibar ve güvenilirliğini yerle bir etti. Son olarak Suriye'de başına milyon dolarlık ödül koyulan cihatçı kökten dinci örgütlerin bir devleti yok etmesi, Irak ve Libya örneklerinden sonra Amerika Birleşik Devletleri sicilinde derin yaralar açtı. Amerika Birleşik Devletleri artık küresel barış ve istikrarı değil, kendi çöküşünü geciktirecek savaşlar, karmaşa ve yıkım peşinde koşan bir devlete dönüşmüştür. Bugün Amerika Birleşik Devletleri içinde neokon ve neoliberal sistemi temsil eden küreselciler ile ekonomik kalkınmaya ve üstünlüğe önem veren Trump liderliğindeki ulusalcıların mücadelesi geleceğin küresel yapısını da belirleyecektir. Amerika Birleşik Devletleri küreselleşmenin finans kapital yapısı üzerinden haksız kazançlar elde ederken üretimi Çin'e terk etmesi sonunu hızlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri gücü dışında hareket etmeye devam ettikçe içerideki çürüme ve kaçınılmaz hesaplaşma çöküşünü hızlandıracaktır. Trump'ın ekonomik üstünlükle Çin'in çevrelenmesine önem vereceği beklenmekle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin jeopolitiğinin temelini teşkil eden okyanus ve deniz hakimiyetine öncelik veren kenar kuşak jeopolitiği hedeflerinden bir şaşma olacağı beklenmemelidir. Türkiye'ye denizden bakış. Türkiye deniz jeopolitiği perspektifinde 2024'ü maalesef kötü bir karne ile kapıyor. Doğu Akdeniz'den 2020 sonbaharı sonrası çekildik. Sismik veya sondaj tek bir faaliyetimiz olmadı. Güney Kıbrıs Rumlarının Türk kıta sahanlığına mücavir 5 numaralı sahada Ocak 2025'te sondaj çalışmalarına başlayacağının deklarasyonu yapıldığı halde Dışişleri Bakanlığı değil bir hamle, protestoda bile bulunmadı. Diğer yandan Kolani liderliğinde kurulan yeni Suriye hükümetinin Türkiye ile Suriye arasında deniz sınırlandırma anlaşması imzalayacağı medyada yer aldı. Bu anlaşmanın yapılması Türkiye'nin kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarının uluslararası tanınırlığı açısından çok önemlidir. Ancak bu anlaşma yapılsa da devlet uygulaması olarak sahada fiili hamleler ve faaliyetlerde bulunulmadıkça anlamı olmayacaktır. Güney Kıbrıs Rum yönetimi hukuken zayıf tezlere sahip olmasına rağmen fiili hamlelerle sürekli Türkiye'yi reaksiyoner konuma itmektedir. 2024 yılı içinde Güney Kıbrıs'ın büyük bir hızla Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri harekat üssüne dönüşmesi ve bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında savunma ve güvenlik işbirliği anlaşmalarının imzalanması Türkiye için çok ciddi gelişmelerdir. Ayrıca Rum yönetimine yönelik silah ambargosunun tamamen kalkmış olması da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Türkiye dengeleri için son derece tehlikeli hamlelerdir. 25 Aralık 2024 tarihinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye kıta sahanlığı ile mücavir 5 numaralı lisans sahasında Navtex yayınlaması da Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve İsrail'in elde etmiş olduğu zafer sonrası oluşan konjonktürün Türkiye'ye bir yansımasıdır. Türkiye, kendi eliyle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e dolaylı baskı sağlayan bir coğrafyada kazandığını zannederek kaybetmiştir. Suriye sonrası Akdeniz'de Türkiye artık yalnızdır. Rusya'nın geçmişte kendisine de denizde stratejik avantaj sağlayan Türkiye'nin Akdeniz jeopolitiğinde yanında durması beklenemez. Akdeniz'de çıkarlarımız Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği güdümündeki Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından yerle bir edilirken Ankara
2024 içinde Somali'ye savaş gemilerimizin korumasında sismik araştırma gemisi yolladı. Somali, Etiyopya ve Somaliland arasındaki karmaşık ilişkilere arabuluculuk yapan Türkiye, her ne kadar Somali ile Etiyopya arasında bir anlaşmaya varmış olsa da Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri olarak Somaliland'ı tanıyacağız açıklaması yapılanları boşa düşürmüştür. O zaman şu soruyu sormamız gerekir. Türkiye, Somali ile Etiyopya arasında arabuluculuk yapmaya enerji harcarken neden Akdeniz'deki doğrudan çıkarlarımızı savunacak tedbirleri almıyor? 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık düzeyinde imzalanan Atina Mutabakatı, Ege'de Yunanistan'la aramızdaki temel sorunlarda Türkiye lehine hiçbir ilerleme sağlamamışken, 6 Ekim 2024 tarihinde Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Ekatimerini gazetesine verdiği röportajda Atina Mutabakatı sonrası Cumhurbaşkanı, Başbakan düzeyinde kendilerine kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırması için bir yol haritası kapsamında mutabakat muhtırası hazırlamaları görevini verdiklerini belirtiyor. Bu çerçevede 2025 Ocak ayında Ankara'da yapılacak Yüksek Seviyeli İşbirliği Konseyi'nde iki ülkenin münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlarının belirlenmesi için derinliğine bir çalışma sürecinin başlatılacağının hedeflendiğini ekliyor. Röportajda mealen Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e deklare ettiği Akdeniz kıta sahanlığı sınırlarını kesinlikle tanımayacaklarını anlıyoruz. Ayrıca karasuları genişliği konusunun egemenlik hakkı olduğu ve Ege'de 12 mil karasuyu genişletme haklarını gereken zamanda kullanmak üzere saklı tuttuklarını söylüyor. Türk kamuoyu, bakanın belirtmiş olduğu yol haritasından bir haberdir. Bu bilgiler Yunan bakanın röportajı sayesinde öğrenilmiştir. Bu durum bile başlı başına skandaldır. Ege'de Kardak benzeri egemenliği Yunanistan'a ait olmayan 153 ada, adacık ve kayalıkta Yunan tarafı kışkırtmalarına ve devlet uygulamalarına devam etmektedir. Benzer şekilde askersizleştirilen adalarda her türlü ihlal arsızca devam etmektedir. Türkiye bu konularda eylem yapmamaya devam etmektedir. Karadeniz'de durum Montreux Sözleşmesi'nin Türkiye'ye sağladığı haklar sayesinde en azından deniz cephesinde dengelidir. Ancak Montreux Sözleşmesi'nin 19. maddesini uygulayarak aktif tarafsız bir konum sağlayan Türkiye, aynı tutumunu hava kuvvetleri alanında gösterememektedir. NATO'nun Karadeniz'de icra ettiği tatbikatlara iştirak eden hava kuvvetlerimiz, deniz kuvvetleriyle zıt bir tablo çizmektedir. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'deki 51. eyaleti olan Romanya'nın hava kuvvetleri tatbikatlarının her türlü kışkırtma ve ters bayrak operasyonlarına açık olduğunu hatırlatmak gerekir. 2024 yılında yaşanan olaylar paralelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye için stratejik önemi daha da öne çıkmış olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halen bir deniz üssü kurulamamış olması ciddi bir endişe kaynağıdır. Kısacası 2024 Türk deniz jeopolitiği için duraksama içinde geçmiş bir yıldır. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Yarınlar